Bu arada merhaba deme, merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bugün Gülşah'la beraberim. Aygün Siblings'in unutulmaz yüzü. Uzun bir aradan sonra beraber video çekmeye karar verdik tekrar. Huzurlarınıza geri döndüm. Caner'i yalnız bırakmıştım. Bravo. Bugün bir tepki videosu çekeceğiz. Ailedeki insanların komik anlarını çektiğimiz videoları izleyeceğiz. İlk başta kayak tatiliyle başlıyor. Erciyes'e gitmiştik kayak tatiline annemlerle beraber. Ve bayağı komik anlar yaşandı. Tabii ki. Klasik. Ve aramızda hiçbirimiz böyle süper kayak yapmıyoruz. Hani küçüklüğümüzden beri kayağa gidiyoruz Gülşah'la ben. Tabii ki de annemlerden daha iyiyiz. Bu tatilden önce annemle babam artık işte bizden geçti. Biz kafelerde takılacağız, kaymayacağız tarzında söylemlerde bulunuyorlardı. Sıcak çikolata içeceğiz Biz falan. çayımızı Tepede kahvemizi oturup. içeceğiz, siz kayarsınız. Bizden geçti. Aynen. Ondan sonra ilk gün daha ikisi de aldı kayaklarını çıktılar tepeye. Ve şöyle bir şey oldu. Şimdi teleferikle çıktık tepeye. Tabii pistlerin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Mavi mi, kırmızı mı, siyah mı? Zaten çok fazla siyah pist yoktu bizim gittiğimiz Erciyes'te. Vardı. Vardı ama kırmızı Vardı. gibiydi orası. Ben Caner'i zorla siyah piste çıkardım. Caner de ben Caner'den biraz daha fazla kayağa gittiğim için hani bir tık daha kendime güveniyorum diyeyim en azından. Niye canım, ben de gittim kayağa. Ama benim kadar gitmedim son yıllarda. Sen en son gideli üstünden çok geçmiş. Yani evet, yani çok 4 fazla. sene Sen benden falan daha fazla geçmişti. gittin, aynen. Ben o arada da Evet. hani gittim hep kışları. Evet. Ondan sonra şimdi çıkıyoruz böyle. Zaten artık hani insan kalabalığı da iyice azaldı. Bayağı tenhalaştı oralar. Caner pisti gördü. Gerçekten hani 90 dereceye çok yakın bir derece. Dedi ben buradan inemem. Ben işte geri döneceğim telesiyajda. Aynen. Ama çok kötüydü. Dedim gel kayarız biz buradan. Bir kalmazsın yukarıda bir şekilde. Aşağı ineriz. Ondan sonra pistin başına geldik ama öyle bir şey ki böyle bir yokuş var. Ondan sonra onun üstüne çıktığında aşağıyı görebiliyorsun ve gerçekten çok korkunç gözüküyordu. Caner kayaklarını çıkardı ve poposunun üstünde kayarak Hayır, bir de yani... o dik yere o şekilde indi. Aynen, kayakları çıkarıyorsun, poponun üstünde de inmek mümkün. Poponun üstüne oturduğunda bile direkt fit diye aşağı kaymaya başlıyorsun. O yüzden baktım aşağıda böyle yan tarafta böyle bir çukur oluşturmuş insanlar, herhalde kayamayanlar 90 dereceden böyle. Oradan teker teker kayaklarına tutuna hepsi iniyor. Ama çıktığımda cidden böyle aşağı tam 90 derece bakıyordun, o yüzden bayağı korkutucuydu yani benim için, ama sadece başıydı orası. Diğer yerleri kaymıştım. Evet, ilk başta o kısmı oturarak indi ama sonradan yine cesaretini topladı diyelim. İlk gün yine annemlerle beraber teleferikle yukarı çıktık. Ben annemlerden daha önce gelen teleferiğe bindim tek başıma. Annemler bizim arkamızdaydı. Caner evet bizden bir önceki telesiyej koltuğuna bindi. Aynen. Ben de annem ve babamla işte en solda ben oturuyorum, ortada annem, en sağda babam şeklinde çıkıyoruz yukarı doğru. Neyse Caner indi önümüzde. Ondan sonra sıra bize geldi. Ben bu arada ilk defa annemlerle o tatilde hani telesiyeje bindik. Hani hiçbir fikrim yok ne olacağı konusunda. Neyse zamanı gelince ben ayaklarımı yere koydum kayakla ve işte ağırlığını aldığın anda kalkman gerekiyor. Hani ondan sonra orası zaten hafif bir yokuş. O seni yapıyor, doğal bir şekilde indiriyor. Tabii ki bizimkiler panik yaptılar. Ben zaten o sırada ne olduğunu göremedim. Ondan sonra batonlarımız vardı elimizde. Bu arada pistin neresi olduğuyla ilgili bir spekülasyon dönüyor sürekli aramızda. İşte acaba mavi pist nerede? Şeyden çok korkuyorlar. Kırmızı piste girme ihtimalimizden. Hani olur da yanlışlıkla oraya girersek ne yaparız? Yani çünkü çıkarken böyle görüyorsun teleferikte. Sağ tarafta şöyle bir yokuş var, böyle bayağı açısı dik falan. Ondan sonra babam büyük ihtimalle bayağı strese girdi orada. Ben zaten önden gittim. Kendi açımdan böyle hiçbir şey yok. İşte müzik çalıyorum böyle kendi kafama göre falan. Zaten 5 dakikada çıkıyorsun. Ondan sonra indim, dedim ki bunlar kesin böyle bir olaylar olur yani. Ben bunu bir videoya çekeyim.
Ve beklediğim oldu gerçekten. Tam iniş anında babam oradaki görevliye işte pistin neresi olduğunu sormaya çalışırken eli ayağı durmadı ve batonlarını düşürdü. O sırada inmesi gerekirken adamla sohbet etmeye devam ettiği için inemedi. Ondan sonra biz annemle bir şekilde indik ve babam işte atlayarak inmek zorunda kaldı. Neyse sonrasını bence direkt video üzerinden Aynen izleyelim. öyle. Anne baba. Ben yalnız Babam havadan atladı resmen. Baba. emekliye. Ben yalnız videonun tamamında gülüyorum. Hiç yardıma falan Caner koşmak. kesinlikle yardım etmiyor. Benim ödüm koptu. Düştüler sonuçta. Anneme yardım etmeye çalışıyorum. Caner gülüyor video. Ama öyle bir şey ki baktım herhalde çok ciddi bir şey yok. O kadar da şey olmadı. Ondan sonra gülme en azından videoyu kaçırmıyor dedi. Ben babamın eniş anını tekrar izlemek istiyorum. Annem Bağırmıyoruz. atlıyor. Baba. Atladım. Atla! Anne baba. Adam butonları getiriyor. Kalkmıyor ya. Babam havadan atladı resmen. Kaçıyor. Evet. Baba. Adam da oradan yavaşlatıyorum diyor telefonu. Ya bu çok efsane bir video. Yılın videosu buydu galiba gerçekten. Bence bu yılın videosu kesinlikle buydu. Ya ben ama şeye çok pişmanım. Senin o popo üstü iniş anını Evet onu kesin çekmediğime. çekmemiz lazımdı ya. Ama öyle Aşırı bir şey komikti. ki hava bayağı soğuktu. Eksi 18'i gördük o sene işte. O yüzden telefonu çıkardığımız anda soğuktan kapanıyordu mesela. O yüzden çok rahat olmuyordu video çekmek. İlk defa Kanada'dan getirdiğim montu giyebilmiştim. Eksi 40'a dayanıklı bir mont. Türkiye'de giyemiyorum çünkü hiçbir yerde İstanbul'da kışın bile aşırı terliyorsun falan böyle. Onu giymiştim. Şimdi oklar bana mı döndü? Yani Aynen. tebrik ederim gerçekten. Gülşen'in uyuma videolarını izleyeceğiz şimdi. Uyanma daha doğrusu benim uyandırma. En iyisi bu bence. Hangisi Şükran? Kalk. Gülşen. Gülşen. Nereden biliyorsun burada yapacağımızı? Ne oluyor? En güzel uyanış. Çok kötü. İşte saçım başım dağılmış. Nasıl uyumuşum? Biri beni örtmeye çalışmış. Kalmış. Diğerlerini açıyorum. Ya bu takip olacak. Dün. Hey. Günaydın. Geldik. Korkuyorum. Aynen. Bu videolarda da Gülşah'la annemler işte benim mezuniyetime gelmişlerdi Amerika'dayken. Gülşah ama böyle işte jet lag falan gerisini sen anla. Benim tam final haftamdaydı Caner'in mezuniyeti. Ben işte böyle izin alarak final sınavlarıma önce girerek gittim. Böyle zorlayarak bütün şansımı. Ve teslimlerim devam ediyordu hala. Ve araba yolculuğu yapıyoruz. Ben sürekli arabada laptoplayım. Geceleri işte bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Zaten jet lag'im. Jet lag de vur. Sürekli uyuyorum. O yüzden bulduğum her boşlukta. Bir kere Aynen. Cheesecake Factory'ye Of, aynen, o gitmiştik. çok Mükemmel fenaydı ha. bir cheesecake restoranı. Orada hani kalabalıkta bekleme salonunda beklerken yine uyuyakalmıştım. Her yerde yani fark etmiyordu. Ama böyle gittik restorana. Şimdi oturma yerleri var böyle işte orada bekliyorsun falan. 2 dakika falan beklemişizdir. Ondan sonra kafamı bir çevirdim böyle Gülşah. Gülşah aynen şu modda uyumuş. Şöyle uyuyakalmış restoranda. Her yerde uyuyordun yani Taksiye sonra sonra. biniyorduk, uyuyordum. Yani her yerde gerçekten. Aynen. Şimdi İzlemeyelim. yıl 2015 falan.
Gülşah böyle araba kullanmayı öğreneli 1 yıl olmuş. Ehliyetini almış ama hala park etmeyi bilmiyor. Ondan sonra burada da park etmeye çalışıyordu. Anne tek bırakmasaydın. Şile de Oğlum, Tam terslere gidiyor. Nerelere gidiyorum. Direkt gireceksin yani orada park yerine. Niye böyle bir hareket yapıyorum? Resmen Evet, bir bu en kısa sürede nasıl fark edilir? Evet. Diğerini açıyorum. Çarpma arabaya. Gülşah arabaya çarpacaktı. Nerede çarpıyor? Evet. Ama o tebrik kadar ediyoruz. yakınsın ki Şu arabaya. anda gerçekten. Ama ya şöyle ya. Anne ya artık mesafe sen al ne kalmış. olursun ya. Anne çok yaklaşma. Mükemmel bir atlayış. Araba nasıl en kısa sürede fark edilir? Anne ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında. Ay çok gülüyormuş gibi kızıyor bir de yani. Evet şu an şampiyon geliyor sayın seyirciler. Şampiyon geliyor evet. Alkışlıyoruz. Bravo. Çok mutlu. Resmen 1 saatte fark etmiştin ya arabayı. Çok komikti. Ehliyeti bana nasıl verdin? Ehliyeti O da nasıl ayrı verdin? bir- Aynen öyle yani. Soru işareti. Ama ben araba kullanmayı sevmiyorum ya. Korkuyorsun bence araba kullanmaya. Korkmuyorum, hayır. Ya İstanbul trafiğini zaten sevmiyorum. Ama böyle şey yani, hani yavaş kullanıyorsun diye beni darlıyorlar ama ben sadece kurallara uyuyorum aslında. 50 ise hız limiti bir yerde, orada 50 ile gidiyorum. Kimse 50 ile gitmediği için ben yavaş gidiyormuş gibi oluyorum. Arkadan kornaları yiyorsun bir de. Evet, mesela yani orada mesela radar var, hız kontrolü yapıyorlar. Kaç kere annem babam ceza yedi. Ben 50 ile gidiyorum. Her şey kontrol altında yani. Her şey kurallara Yavaş uygun. yavaş gidiyoruz. Çok rahat. Evet, seslendirme Gülşah Aygül. Sesim de bayağı iyi. Oyuncular. Burada da yine Orlando'daydık. Ben o zaman Amerika'da okuyordum. Gülşah da Amerika'da dil okulu yapıyordu. İşte benim yanıma gelmişti Florida'ya. Burada da Universal Stüdyolara gitmiştik işte. Harry Potter'ın çekildiği yer falan. Çekildiği yer değil tabii ki. Ya, he, Sonradan olmayabilir. üretilen Aynen. yerler. Universal Studios'ta Harry Potter'ın olduğu yere gittik. Harry Potter'ın olduğu orada gidiyorsun. Ay, Aynen. Ondan sonra $30'lık bir asa almıştım kendime. Sürekli onunla dolaşıyordum falan. Can sıkıntısından çektiğimiz video. Ama Harry Potter'ı aşırı severdik. Küçükken şeyleri Aynen, vardı, aynen. CD'leri. 1, 2, 3 herhalde 100'er kere Evet, kesinlikle 100 izlemişizdir. kere izlemişiz. Bitiyordu, bir daha izliyorduk. Aynen. Bütün replikleri biliyoruz ama Türkçe dublaj şeklinde. Aynen. Türkçe dublaj. Hatta ben sonra İngilizce izleyince bayağı şaşırmıştım. Bunların sesi Evet. böyle miymiş falan Ben de diye. çok şaşırmıştım ve hala mesela Harry Potter'ı Türkçe dublaj izlemeyi Yok, severim. o kadar da değil. Ben onu Ben- sevmiyorum artık. Ben öyle seviyorum. Hayır ama o zamanlar sürekli izledim. Evet, aynen. İlk üçü İlk, falan. ilk üçü yani. Evet. Sonrakileri değil de. Özellikle ikinciyi böyle 1000 kere İkinci. falan izlemişizdir. Sırlar Odası. 3 CD'den oluşuyordu o. Bayağı uzun. Evet ya, aynen. filmdi. Bugün eski videoları izledik. Biraz nostalji yaptık. Bence güzel oldu. Bence de komikti. Böyle bir şeyler çekmek istersen kanalına gelebilirim. Aynen. Düşün bir Ama sonra. önce bir ajandama bakmam lazım. Çok meşgulüm. Ara ara böyle konuklar alarak videolar çekmeye devam edeceğim.
Videoyu beğendiyseniz takipte kalın. Görüşürüz. Ben yine Mükemmel. şöyle Süper.